Merhaba dostlar. Bugün sizlerle bir çizgi filmi değil, çizgi filmlerin ana kaynağı olan Cartoon Network'ün tarihini konuşacağız. Merak etmeyin, tarih derken öyle sürekli konuşma olmayacak. Videonun genelinde hangi tarihte hangi yapım piyasaya sürülmüş daha çok o olacak videoda. Ama videodaki bazı yapımlar ülkemizde yayınlanmadı. Videonun konusu Cartoon Network şirketinin tarihi olduğu için genel olarak araştırdım. Ve videodaki dizilerin tarihleri de şirketin ana merkezi olan Amerika bazlı olarak açıkladım. Şimdi fazla beklemeden bir efsane haline gelen Cartoon Network kanalının nasıl başladığını izleyelim. Cartoon Network ilk olarak 1 Ekim 1992 yılında bu logo ile piyasaya sürülmüş. O zamanlar Cartoon Network'ün başkanı Betty Choan'di. Bu yıllar Choan yılı olarak da bilinir. Cartoon Network'ün ilk olarak 5 Aralık 1993'te The Maxi Show adlı bir çizgi film ile yayın hayatına başladı. Ardından 15 Nisan 1994 yılında Uzay Hayaletleri adlı yeni çizgi film yayınlandı. Şirket ilk 4 yıl bu iki çizgi filmi piyasaya sürdü. Ama şirket 1996 yılında eski çizgi filmleri durdurma kararı aldı. Artık eski çizgi filmler yayından kalktığına göre şirket yeni yapımlara kapılarını açabilecekti. Yeni Cartoon Network'te ilk olarak 28 Nisan 1996 yılında Dexter'ın Laboratuvarı adlı çizgi film yayınlandı. Ardından 17 Mart 1997 yılında Toonami adlı çizgi film piyasaya sürüldü. 7 Temmuz 1997 yılında ise Türkiye'de en sevilen çizgi filmlerden biri olan Johnny Bravo yayınlandı. 15 Temmuz 1997'de İnek ile Tavuk ve Gelincik, ardından da 18 Kasım 1998'de Powerpuff Girls'ün ilk sezonu yayınlandı. Şirket 4 Ocak 1999 yılında yayınladığı Ed ve Eddie ile şirket artık tam anlamıyla bomba gibi patlamıştı. 24 Temmuz 1999 yılında İnek ile Tavuk iptal edildi. 12 Kasım 1999 yılında Cesur Korkak Köpek ve Mike, Lou ve Ok adında bir yapım yayınlandı. 2 Ocak 2000 yılında ise Maxi'nin şovu, 2 Mart'ta ise Gelincik iptal edildi. 17 Kasım 2000'de ise Koyunlar Büyük Şehir'de yayınlandı. Ardından 27 Mayıs 2001'de Mike, Lou ve Og iptal edildi. 8 Haziran 2001'de Time Squad ve 10 Ağustos'ta ise bir efsane olan Samurai Jack piyasaya sürüldü ve artık Choi'nin devri bitmişti. 22 Ağustos 2001 yılında ise şirketin yeni başkanı Jim Samples oldu ve artık Samples'ın devri başladı. 24 Ağustos 2001'de Grim and Evil yayınlandıktan sonra 2 Eylül'de yetişkinler için Adult Swim piyasaya sürüldü. Adult Swim bir dizi değil. Gece yarısından sonra Cartoon Network kanalı yetişkinler için yapılan çizgi filmleri yayına sunar ve bu düzenleme şu anda da hala uygulanıyor. Ama tabii ki bu uygulama ülkemizde aktif değil. 7 Nisan 2002'de Koyunlar Büyükşehir'de iptal edildi. 19 Temmuz 2002'de Ne Olursa Olsun Robot Jones başlayıp 18 Ekim'de Grim and Evil son buldu. 8 Kasım 2002'de Cramp İkizler yayın hayatına başlayıp 22 Ekim'de Cesur Korkak Köpeği yayın hayatına veda edildi. 6 Kasım'da Koda Afacanlar, 13 Haziran 2003'te Billy ve Madeline'in maceraları, 11 Temmuz'da Evil Conquer, 19 Temmuz'da Teen Titans, 7 Ekim'de Star Wars Klan Savaşları yayın hayatına başladı. Ama şirket için her şey mahvoluyordu. Şirket resmen arabayı yokuş aşağı sürüyordu. 20 Kasım 2003'te Ne Olursa Olsun Robot Jones ve Dexter'ın Laboratuvarı, 26 Kasım'da Time Squad iptal edildi. Bu 3 yapım iptal edilince Cartoon Network'ün kalitesi artık düşmeye başladı. 2004. Birçok insanın Cartoon Network ölmüş gözüyle baktığı o yıl. Ama 1 Mayıs'ta o efsane yapım yayınlandı. Mega XLR. Ve ardından şirket logosunu değiştirdi ve şu an ekranda gördüğünüz logo ile yoluna devam etmeye başladı. Ama artık izleyicilerin çoğu bu kanalı terk ediyordu. Herkes Nickelodeon ve Disney Channel gibi kanallara yönelmeye başlamıştı. Ama bu sefer Cartoon Network çok farklı bir yapım ile piyasayı salladı. Bu yapım Amerika'da acayip patlamıştı. Bu yapım ise Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı'ydı. Şirketin hisseleri tekrardan yükselmeye başladı. 27 Ağustos 2004 yılında Johnny Bravo, 25 Eylül 2004'te Samurai Jack iptal edildi. Fakat Samurai Jack iptal edilmesine rağmen geçtiğimiz yıllarda final sezonu ile tekrardan karşımıza çıktı. 22 Ekim 2004'te Evil Conquer iptal edilip 19 Kasım'da Hi Hi Puffy Amiyumi adlı yapım piyasaya sürüldü. 15 Ocak 2005'te ise Mega XLR, 25 Mart'ta ise Powerpuff Girls ile Star Wars Klon Savaşları iptal edildi. Ardından
Ardından 30 Mayıs'ta Jennifer Lee'nin maceraları, 8 Temmuz'da ise Camp Lazlo, 17 Eylül'de ise Johnny Test piyasaya sürüldü. 26 Aralık'ta Benim Spor Partnerim Bir Maymun, 28 Aralık 2005'te ise bir efsaneye dönüşen Ben 10'in ilk orijinal serisi yayınlandı. 27 Haziran'da Hi Hi Puffy Amiyumu, 12 Ağustos'ta Cramp İkizler ve 15 Eylül'de Teen Titans durduruldu. 2007 ise 9 Nisan'da Jennifer Lee'nin maceraları iptal edildi. Şirketin başkanı bir kez daha değişti. Bu sefer Stuart Schneider'ın devri başlamıştı. Şirketin başı beladan kurtulmuyordu ve Cartoon Network tekrardan arabayı yokuş aşağı sürmeye başladı. Bunun nedeni o dönemin başkanının 2009 yılında sadece 5 tane çizgi filmin yayınlanmasına izin vermesi. 8 Temmuz 2007'de Drama Adası, 26 Aralık'ta Transformers başladı. 21 Ocak 2008'de Koda'da Afacanlar, 27 Mart'ta Camp Lazlo ve 15 Nisan'da Ben 10'in fişi çekildi. Ama bu sefer 18 Nisan 2018'de efsanenin devamı olan Ben 10 Alien Force gösterime sunuldu. Ayrıyeten 5 Haziran'da Kulak Jack ve 3 Ekim'de Saturday ailesi de yayın hayatına başladı. Ve Cartoon Network'ün en kötü yılı olan 2009 yılı. 2009 yılında şirket izleyicilere yeni bir içerik sunmadı. Ama sürekli izleyicilerin en sevdiği yayınları bir yayından kaldırdı. Bu çizgi filmler ise şöyle. 3 Mayıs'ta Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı, 23 Mayıs Transformers, 8 Kasım Ed ve Eddie, 30 Ocak 2010 Saturday ailesi ve 26 Mart 2010'da ise Ben 10 Alien Force izleyicilere veda etti. Ama Cartoon Network izleyicilerini kaybettiğini anladıktan sonra müthiş bir şeyi yayına soktu. 8 yıl süren bir yapımı. Bu çizgi film ise hepimizin yakından tanıdığı Adventure Time. Adventure Time dizisi 15 Nisan 2010'da vizyona girdi. Yapım inanılmaz bir başarı elde etti ve 23 Nisan 2010, iki efsanenin doğum günü. Birisi Ben 10 Ultimate Alien, diğeri ise Generator Rex. 29 Mayıs'ta Cartoon Network bir kez daha logosunu değiştirdi ve daha sade bir şey tercih etti bu kez. 30 Ağustos 2010'da Kulak Jack iptal edildi. Ama diğer bir efsane olan dizi Regular Show yani sürekli dizi yayın hayatına başladı. Regular Show büyük bir başarı elde etti ve çoğu kişinin favori çizgi dizisi olmayı becerdi. Ardından 17 Eylül'de Symbionic Titan ve 25 Kasım'da Robotomy başladı. Ama Robotomy 3 ay gibi kısa bir süre sonra iptal edildi. Ardından Symbionic Titan'da 9 Nisan 2011'de iptal edildi. 23 Mayıs 2011'de diğer güzel bir dizi olan Gumball başladı. Ama 31 Mart 2012'de Ben 10 Ultimate Alien'ın fişi çekildi. Fakat 1 Ağustos 2012'de Ben 10 tekrar Omniverse adıyla yeniden yayın hayatına başladı. Ama Generator Rex bu kadar şanslı değildi. 3 Ocak 2013'te iptal edildi. Bu sefer 23 Nisan 2013'te Teen Titans Go, 2 Eylül'de Uncle Grandpa, 4 Kasım'da Steven Universe, 12 Şubat 2014'te Mixeller ve 14 Nisan'da Clarence yayın hayatına başladı. 16 Temmuz 2014'te bir kez daha şirketin başkanı değişti. Bu sefer başa Christina Miller geçti ve bu sefer de onun devri başlamış oldu. Ve maalesef 4 Kasım 2014'te Ben 10 Omniverse, 25 Aralık'ta Johnny Test'in fişi çekildi ve Cartoon Network'ün en iyi yılı olan son 2015 yılı. Bu yılda 27 Temmuz'da Kafadar Ayılar, 4 Nisan'da Powerpuff Girls 2016 Reboot ve 5 Eylül'de Çılgın Kılıçlar piyasaya sürüldü. 1 Ekim'de Mixeller ve 16 Temmuz 2016'da Regular Show yayından kaldırıldı. 10 Nisan 2017'de Ben 10 Reboot başladı ve 30 Haziran'da Uncle Grandpa'nın da fişi çekildi. 1 Ağustos 2017'den itibaren Okeko, Elma ve Soğan, Crane Krallığı ve Unikitty adlı yeni diziler çıkmaya başladı. 24 Haziran 2018'de Clarence ve 3 Eylül'de ise Adventure Time, 24 Haziran 2019'da ise Gumball iptal edildi. Yani Cartoon Network'ün tarihi bu şekildeydi. Bazı yapımlar ülkemize gelmedi. Videodaki tarihler de Amerika'ya göre açıklanmış tarihlerdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.